Merhaba. Büyük İttifak'ın çöktüğü, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hiç yaşanmamış bir kutuplaşmanın ortaya çıktığı bir dünyada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı savaşırsa ne olur? Hemen belirtmeliyim ki bu tamamen kurgusal bir senaryo. Gerçek hayatta böyle bir çatışmanın gerçekleşme ihtimali son derece düşük. Çünkü iki tarafta NATO şemsiyesi altında onlarca yıllık müttefik. Ama ben bugün ya olsaydı sorusunu soruyorum ve iki gücü karşı karşıya getiriyorum. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü senaryonun gidişatı hiç beklemediğiniz yönlere doğru ilerliyor. Başlayalım. Öncelikle iki tarafı tanıyalım. Amerika Birleşik Devletleri tarafında tek başına dünyanın merkezi bir komutanı, en büyük savunma bütçesi ve teknolojik üstünlüğe sahip bir hava uzay üssü varken nüfusu yaklaşık 339 milyon. Ekonomisi ise dünyanın en büyüğü. Avrupa Birliği tarafında ise durum çok daha karmaşık. 27 ülke, 27 farklı ordu, 27 farklı karar mekanizması. Toplam nüfus 450 milyonu aşıyor. Ekonomik büyüklük ABD'ye yakın. Hatta bazı geçmiş yıllarda ABD'den de üstündü. Fransa nükleer caydırıcılığa sahip tek AB üyesi olarak öne çıkıyor. Almanya sanayi gücüyle, Polonya ise son yıllarda hızla büyüyen kara ordusuyla dikkat çekiyor. Ancak AB'nin en büyük zayıflığı ortak bir ordusunun olmaması ve üye ülkeler arasında tam bir komuta birliği bulunmaması. Yani kağıt üzerinde nüfus ve ekonomi dengeli görünse de askeri örgütlenme açısından ABD çok daha keskin bir avantaja sahip. Şimdi savaş senaryomuza geçersek, gerilim ticaret savaşlarının kontrolden çıkmasıyla başlıyor. Karşılıklı ağır gümrük vergileri, teknoloji satışı yasakları ve finansal yaptırımlar yıllar içinde iki blok arasındaki güveni tamamen yok ediyordu. Baltık Denizi'nde yaşanan bir deniz kazası ki her iki tarafında birbirini suçlaması kıvılcımı çakıyordu. NATO içindeki çatlak da bu noktada kendini gösteriyor. İttifakın Kuzey Amerika kanadı fiilen devre dışı kalıyor. Avrupa üyeleri ise kendi aralarında Avrupa Savunma Birliği altında acil ortak komuta oluşturmaya çalışıyor. Bu senaryoda Birleşik Krallık AB üyesi olmasa da coğrafi ve tarihi bağları nedeniyle Avrupa tarafında yer alıyor. Gerçek bir çatışma çoğu zaman ilk kurşundan önce başlar. Bu senaryoda da öyle oluyor. Atlantik Okyanusu'nun iki yakası önce birbirinin finansal sistemlerini hedef alıyor. SWIFT benzeri ödeme sistemlerinden karşılıklı dışlamalar, dondurulan varlıklar, kesilen enerji ve teknoloji tedarik zincirleri. Avrupa'nın enerji bağımlılığı burada kritik bir zafiyet olarak öne çıkıyor. Ancak yıllar içinde çeşitlendirilen kaynaklar sayesinde eskisi kadar kırılgan değil. Bu aşamada kimse resmi olarak savaş demiyor ama fiilen bir çatışma zaten başlamış oluyordu. Senaryomuzda çatışmanın ilk büyük görünmez darbesi çatışmanın 5. gününde gelmişti. ABD kaynaklı siber birimler Avrupa'nın birkaç büyük limanındaki lojistik yönetim sistemlerini hedef alan koordineli bir saldırı başlatıyor. Amaç Avrupa donanmasının sevkiyat ve yakıt ikmal zincirini birkaç günlüğüne felç etmekti. Saldırı kısmen başarılı oluyordu. Rotterdam ve Marsilya limanlarında 48 saat süren bir aksama yaşanmıştı. Avrupa tarafı ise buna karşılık ABD doğu kıyısındaki bazı enerji dağıtım şebekelerine yönelik bir karşı siber saldırı düzenlemişti. Saldırı birkaç eyalette kısa süreli elektrik kesintilerine yol açıyordu ama ABD'nin yedekli altyapısı sayesinde etkisi sınırlı kalıyor. Sonuç olarak her iki tarafta birbirlerine ciddi siber olarak rahatsızlık veriyor. Ama kalıcı bir üstünlük kimseye geçmiyor. Siber cephe senaryonun geri kalanında sürekli düşük yoğunluklu bir gerilim unsuru olarak varlığını koruyor. Asıl sonucu belirleyen deniz, hava ve kara cepheleri oluyor. İşler gerçek anlamda kızıştığında sahne Atlantik Okyanusu'na taşınıyor. ABD donanmasının uçak gemisi grupları sayı ve deneyim açısından dünyada rakipsiz. Ancak Avrupa'nın da göz ardı edilmemesi gereken bir deniz gücü var. Fransız ve İtalyan donanmaları İspanya ve Hollanda'nın katkılarıyla birleşerek ciddi bir Akdeniz-Atlantik savunma hattı oluşturabiliyor. Sorun şu, bu güçler dağınık, ortak bir komuta kültüründen yoksun ve lojistik olarak ABD kadar entegre değil. Hava sahasında ise tablo daha dengeli. Avrupa'nın kendi ürettiği savaş uçakları ve hava savunma sistemleri kıta savunmasında etkili olabilir. Ancak kıtalar arası uzun menzilli operasyon kapasitesi konusunda ABD'nin gerisinde kalıyor. Yani senaryo şu noktada netleşiyor. ABD açık denizlerde ve saldırı gücünde üstün, Avrupa ise kendi toprağını savunmada oldukça güçlü. Peki bu üstünlük kağıt üzerinde kalmıyor. Senaryomuzda fiilen sahaya dökülüyor. Çatışmanın 3. haftasında ABD donanmasına bağlı bir uçak gemisi grubu
grubu İzlanda, Britanya, Grönland hattını kontrol altına almak için harekete geçiyor. Amaç Avrupa donanmalarının Atlantik'e açılmasını engellemek. Karşılarında ise Fransız ve İngiliz denizaltıları öncülüğünde karma bir Avrupa filosu var. Kurgumuzda çatışma önce denizaltı savaşıyla başlıyor. Gizlenerek hareket eden Avrupa denizaltıları görev grubuna yaklaşmayı deniyor. Senaryoya göre bu ilk temasta Avrupa tarafı 2 fırkateyn ve 1 denizaltı kaybediyor. Buna karşılık ABD tarafının bir uçak gemisi hafif hasar alıyor. Sayısal üstünlük ve hava-deniz entegrasyonu sayesinde ABD bu ilk büyük deniz muharebesini kazanmış oluyor ve bu geçidin kontrolünü ele geçiriyor. Ancak bu zafer bedelsiz değil. ABD filosu ileri üstlerinden bu kadar uzakta uzun süre kalamayacağı için sürekli lojistik destek gemilerine bağımlı hale geliyor. Ki bu da Avrupa donanmasının bir sonraki hamlesi için fırsat penceresi yaratıyor. Senaryomuz burada ilginç bir dönüş yapıyor. Kuzey Atlantik'te geri çekilmek zorunda kalan Avrupa donanması dikkatini Akdeniz'e çeviriyor. İtalyan ve Fransız uçak gemileri İspanya'nın deniz güçleriyle birleşerek ABD'nin Akdeniz'deki 6. filosuna bağlı unsurlara karşı yıpratma taktiği uyguluyor. Bu sayede Avrupa'nın ev sahibi avantajı devreye giriyor. Kıyı tabanlı hava savunma sistemleri ve kısa mesafeli hava üstünlüğü sayesinde ABD'nin bu bölgedeki hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanıyor. Senaryoya göre bu cephede ABD bir gemi daha kaybediyor. Avrupa ise bir fırkateynini kaybediyor. Yani Akdeniz'de kabaca bir denge oluşuyor. Sonuç itibariyle ABD açık okyanusta üstün, Avrupa ise kendi kıyı şeridine yakın sularda dişli çıkıyor. Deniz cephesindeki bu çekişme sürerken gökyüzünde de kritik bir mücadele yaşanıyor. Senaryomuzda ABD bu üçlü ülke geçidindeki zaferinin ardından kalkan uçaklarla Avrupa kıtasının hava sahasına baskı uygulamaya başlıyor. Amaç Avrupa'nın radar ve hava savunma ağında gedikler açmak. Avrupa tarafı ise bu baskıyı kıtanın en yoğun ve katmanlı hava savunma ağıyla karşılıyor. Almanya, Polonya ve Fransa'nın hava savunma sistemleri birbirlerine entegre çalışarak hava kalkanı oluşturuyor. İlk büyük hava muharebesinde ABD uzun menzilden fırlattığı mühimmatlarla bu ağı yormaya çalışıyor. Buna karşılık Avrupa avcı uçakları kendi hava sahaları içinde daha kısa tepki süresiyle hareket ettiği için önemli bir avantaj yakalıyor. Senaryoya göre bu muharebede ABD birkaç savaş uçağını ve bir keşif uçağını kaybediyor. Avrupa tarafı da buna karşılık birkaç avcı uçağını kaybediyor ve 2 büyük radar tesisi ciddi hasar görüyor. Sonuç net. ABD açık denizde ve uzun menzilli baskında üstün kalmaya devam ediyor. Ama Avrupa kendi hava sahası içinde delinemeyen bir savunma hattı kurmayı başarıyor. Bu da ABD'nin kıta içinde büyük çaplı bir hava harekatı düzenlemesini pratikte imkansız hale getiriyor. Bu senaryoda kara savaşı asıl olarak Avrupa toprağında değil, sınırlı çıkartma noktalarında ve ileri üslerde şekilleniyor. Çünkü ABD'nin Avrupa'ya büyük bir kara işgali başlatması lojistik olarak zor ve maliyetli. Senaryomuzda ABD, Akdeniz'deki dengesizliğini kendi lehine çevirmek için sembolik nitelikte sınırlı bir çıkartma harekatı planlıyor. Deniz piyadelerinden oluşan öncü birlik, gece yarısı hava ve deniz desteğiyle sahile yanaşıyor. Ancak Avrupa tarafı bu hamleyi önceden istihbarat yoluyla sezmiş durumda. Kıyıya konuşlu güçlü hava savunma ağı ve hızlı müdahale birlikleri çıkartma gemilerinin bir kısmını sahile ulaşmadan etkisiz hale getiriyor. Senaryoya göre ABD bu harekatta çıkartma gemilerinin önemli bir kısmını ve birkaç helikopterini kaybediyor. Buna karşılık sahili savunan Avrupa birlikleri de ciddi kayıplar veriyor ve üst geçici olarak kullanılamaz hale geliyor. Yani harekat hedefine kısmen ulaşsa da ağır bir bedelle sonuçlanıyor ve ABD komuta kademesi bu tarz büyük ölçekli bir kara çıkartmasının maliyetinin ne kadar yüksek olacağını bu küçük denemeyle görmüş oluyor. Bu sahne senaryonun genel gidişatını özetliyor aslında. Avrupa'yı klasik anlamda işgal etmek bu senaryoda gerçekçi bir seçenek değil. Sınırlı çıkartma denemesindeki ağır bedele rağmen ABD komuta kademesi bir adım daha ileri gitmeyi deniyor. Ele geçirilen kıyı şeridinden içeri doğru sınırlı bir bölgeyi geçici olarak kontrol altına almayı hedefleyen küçük ölçekli bir kara harekatı başlatılıyor. Amaç toprak kazanmak değil, müzakere masasında koz olarak kullanılabilecek sembolik bir işgal bölgesi yaratmak. Ancak bu noktada Avrupa'nın nüfus ve sanayi ağırlığı devreye giriyor. Polonya ve Almanya öncülüğünde hızla toparlanan takviye birlikleri bölgeye kısa sürede yığınak yapıyor. Yerel halkın da direniş hattına katılmasıyla ABD birlikleri ele geçirdiği bölgeyi tutmakta zorlanmaya başlıyor. Uzayan tedarik hatları, sürekli saldırı altındaki ikmal konvoyları ve artan kayıplar birkaç hafta içinde bu sembolik işgali sürdürülemez hale getiriyor. ABD
ABD sonunda bölgeden düzenli bir şekilde çekilme kararı alıyor. Bu resmi bir yenilgi olarak duyurulmasa da fiilen toprak işgalinin bu savaşta işe yaramadığı itirafı anlamına geliyor. Bu sahne senaryonun temel tezini bir kez daha doğruluyor. ABD'nin gücü vurmakta ve caydırmakta, Avrupa'nın gücü ise tutmakta ve dayanmakta ortaya çıkıyor. Burada devreye ilginç bir denge unsuru giriyor. Küresel güçlerin tarafsız kalma tercihi. Böyle bir çatışmada diğer büyük güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda tarafsız kalmayı ya da her iki tarafla da sınırlı ticareti sürdürmeyi tercih etmesi, savaşın küresel bir felakete dönüşmesini engelleyen en büyük faktörlerden biri oluyor. Ne ABD ne de Avrupa bu güçleri karşısına almayı göze alamıyor. Senaryonun bu noktasında iki tarafta bir sıcak çıkmaza giriyor. ABD'nin Avrupa'yı işgal etme kapasitesi sınırlı. Avrupa'nın da Atlantik'i aşıp ABD topraklarına ulaşma kapasitesi neredeyse yok. Sonuç uzun süreli bir yıpratma ve ablukalar savaşına dönüşüyor. Böyle bir senaryoda konuşulmadan geçilemeyecek bir gerçek var. Hem ABD hem de Fransa nükleer güce sahip. Bu çatışmanın sınırlarını otomatik olarak çiziyor. Nükleer caydırıcılık iki tarafında doğrudan birbirinin ana topraklarına yönelik büyük çaplı bir saldırıdan kaçınmasını sağlıyor. Yani bu savaş filmlerdeki gibi bir istila ve işgal senaryosundan çok ekonomik büyüme ve sınırlı askeri çatışmalarla şekillenen uzun soluklu bir güç mücadelesine dönüşüyor. Peki bu savaş nasıl bitiyor? Gerçekçi bir değerlendirme ile böyle bir çatışmanın kesin bir galibi olmuyor. ABD askeri olarak üstün çıkıyor ancak Avrupa'nın ekonomik ve nüfus ağırlığı ABD'yi de ciddi bir şekilde yıpranmaya sürüklüyor. Aylar süren ablukalar, tedarik zinciri krizleri ve enerji sıkıntıları her iki tarafta da ekonomik çöküşe yakın tablolar oluşturuyor. Sonunda tıpkı gerçek tarihte defalarca yaşandığı gibi taraflar müzakere masasına oturmak zorunda kalıyor. Böylece yeni bir denge kuruluyor. NATO'nun eski yapısı çöküyor, yerine Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir savunma mimarisi inşa ediliyor. ABD ise küresel etkisini korumak için dikkatini farklı bölgelere kaydırıyor. Bu senaryonun asıl amacı da tam olarak burada gizli. Böyle bir savaşın gerçek kazananı olmuyor. Sadece kaybeden tarafların derecesi değişiyor. Elbette bu tamamen kurgusal bir senaryo ve amacımız olası dinamikleri eğlenceli bir şekilde analiz etmek. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bir sonraki senaryoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi ülkenin karşı karşıya gelmesini görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki senaryoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.